Herkese selam arkadaşlar. Bu videoda ne göreceksiniz biliyor musunuz? Bu videoda 24 saat boyunca bir insanın ne kadar çizgi roman ve manga okuyabileceğini test etmek istedim. Böyle bir deney yapmak istedim. Bu video boyunca bunu göreceksiniz. Sürekli size şunu diyeceğim. Şu tarihte şu saatte başladım. Şu tarih şu saatte bitirdim okumayı. Muhtemelen aynı gün içerisinde. Sadece saat değişecek. Bitirdim okumayı ve şunları okudum deyip size öneri olarak veya kısaca çok basit bir noktadan sıfır spoiler ile size konusundan bahsedeceğim. 24 saatte çizgi roman okuma maratonuna başladık ama 24 saat sürmedi. Videonun devamında kaç saat sürdüğünü göreceksiniz. Ciddi anlamda hem yorucuydu hem de takibi zordu. Fakat ben bayağı keyif aldım. Çok verimli bir video bence. Yani şu ana kadar çektiğim videolar arasında en verimli videolardan bir tanesi bu oldu şahsım adına. Umarım sizin için de çok verimli bir video olur. Biz burada yeni şeyler deniyoruz. Hoş geldiniz. Ben Saadet. Hazırsam başlayalım. Şu anda saatimiz 7.30, akşam 19.30 ve ben bayağı bir açgözlülük yapıp şöyle bir seçki hazırladım. Hemen size okumak istediklerimi göstereyim. Bu 2 saat için seçtiklerim. Hayatımı yıllık 10.000 yene sattım. Bu zaten bayağı övülüyor ama sadece 1. cildi çıktı henüz. Orw'un ilk 2 cildi Kuşa baskı. Orw deyince de bir tuhaf oldu. Şu çizgi romanı bayağı merak ediyorum çünkü kapağındaki kedi o benim kedime benziyor. Bunu da bayağı merak ediyorum. Okuduktan sonra muhakkak bahsedeceğim size. Göl kenarındaki hoş evin 2. cildi. Çok seviyorum. Çok iyi bir hikaye. Gerilim tonunu seviyorsanız kesinlikle öneriyorum. Paralel evrenin basmış olduğu ilk çizgi roman. Bunu da merak ettiğim için bunu da okuyacağım. Ve Dune'un çizgi romanına bakacağım. Film uyarlaması çizgi roman bu. Bunun bir de kitap uyarlaması çizgi romanı vardı. Kitap uyarlaması başarılıydı. Bakalım film uyarlaması nasıl? Şu anda saat kaç oldu biliyor musunuz? Şöyle göstereceğim size saati. Öncelikle Eres'te okudum. Hikaye şu an 1. cildi çıktı. 2. cildi devam ciltleri henüz çıkmadı. Hava serin olduğu için üstüme de battaniye aldım. Yazar tıkanıklığı yaşayan bir karakterle başlıyor. Yani bir mangakamız var ve bu mangaka yazamıyor. Yani yazıyor ama yazdığı şeyler derinlikli, nicelikli bulunmuyor. Onun hikayesi. Fakat onun hikayesinde zamansal sıçrama gibi küçük detaylar var. Küçük detaylar, bütün hikaye bunun etrafında dönüyor. Gayet de büyük bir detay. Şu açıdan iyi. Kurgusal olarak sorgularız ya. O zamanı dönebilseydik ne kadar değiştirebilirdik diye. Zaten arka kapakta da yazıyor mu buna benzer bir şey? Evet. Arka kapakta söylüyor bunu. Spoiler sayılmaz o yüzden. Karakter ciddi anlamda zamanda sıçrama yapabiliyor ama hikaye çok daha derin. Yani geçmişte yaşanan bir olayın gelecekte başka bir olaya sebep olmasıyla tekrar karakterin geçmişe dönmesine sebep oluyor. Böyle hemen okuyup bitiriyorsunuz. Ben biraz uyuyakalmış olabilirim. Dışarıdan çok fazla gürültü, çocuk sesi, inşaat sesi gibi sesler geldiği için kulaklık takmışım. Battaniyeyi de alınca burada böyle bir uyumuşum ben. Onun dışında Omniscient Reader's Waypoint. Orf yani. Orf. Hani çok uzun oluyor. Her cümlenin başında ismini söyleyemem. Orw'un 1. cildini ve 2. cildini okudum. Zaten hikaye isminden anlatıyor kendini. Karakterimiz internette bir hikaye okuyor. Ama hikaye böyle 3000 küsür bölümlü bir hikaye. Ve ilk başta hani böyle 1. bölüm çoğu kişi tarafından okunurken son bölümlere doğru hani böyle 50, 20, 15, 1 kendisine düşüyor. Yani başka kimse okumuyor. Hikayenin finalini okuyacağı zaman ne oluyor biliyor musunuz? Hikaye gerçek hayata dönüşüyor. Yani okuduğu kurgunun içinde var oluyor. Bunun tam tersi. Yani okuduğu kurgu gerçek hayatına dönüyor ve bundaki güç sistemi de Solo Leveling'i okuyanlar veya izleyenler bilir. Ondaki gibi bir güç sistemi var. Karakterler 2. ciltte çoğalıyor ve genişliyor. Yani asıl olay da muhtemelen 2'den sonra daha çok kaos göreceğiz, daha çok macera göreceğiz. Ama bir şey söyleyeyim mi? 2 ciltte böyle full aksiyon, sürekli aksiyon anlatıyor. Yani aksiyondan nefes alamıyorsunuz. Aksiyondan nefes almaya başladığınız zaman hikaye size güç sistemiyle ilgili başka yeni bir şey veriyor. Bir solukta okudum. Bendeki kutulu setteki Kuşe baskısı. Şöyle cildin içinde göstereyim size. Çizimlerini çok beğendim bu arada. Zaten bu tarz hikayeler çok hızlı okunuyor. Hemen böyle akıyor gidiyor. Sizin de çok vaktinizi almaz diye düşünüyorum. Hikayeyi okumaya başlamaya 7.30'da oturdum. Şu anda da saat 11.30'a geliyor ve yarım saati çıkarsak 3.5 saat gibi bir şey yapıyor, evet. 3.5 saat düşelim 24 saatten. Hatta ben bunu yazayım. Kesin unuturum yoksa. Kaç kalıyor geriye? 20.5 saat. 20.5 saatimiz daha var. Yani
seçtiklerimin hepsini okuyamadım. Zaten uyuyakalmasaydım da onları okuyamazdım. Ancak yine bu kadar okurdum diye düşünüyorum. Bu tarz maratonlar siz de evde yapıyor musunuz? Eğer yapmıyorsanız kesinlikle öneriyorum. Okuma kültürünüze büyük bir yatırım yapmış oluyorsunuz. Ama şunun telaşına girmeyin. 4 saatte 5 tane okuyacağım demeyin. 5 tane seçebilirsiniz. 5 kitap seçebilirsiniz. 5 manga, 5 çizgi roman, artık ne okuyorsanız. Ama onu okumak için kendinizi yıpratıp hani anlamadan ilerlememenizi öneririm. Bu arada kanala abone değilsen abone olabilirsin. Biliyorsunuz 7 milyon milyar 800 milyon kişi abone olmaya çalışıyorum. 24 saate ben tamamlarken siz de videoya like atabilirsiniz. Yorumlarda bu birazdan da bahsedeceğim içerikler hakkında fikirlerinizi ve önerilerinizi yazabilirsiniz. Şimdi mumumu yaktım. Kitaplarımı önüme koydum. Kedomu yanıma aldım. Yani vazgeçilmezim benim. Sürekli dibimde geziyor. Diğeri bu kadar bağlı değil bana ama Merlin dibimden ayrılmıyor. Saatimiz 17.09. 17.10 diyelim. 17.10 itibariyle başlıyorum. Bakalım ne kadar sürecek. Okuduktan sonra yine okuduklarımı anlatacağım size. Saatimizi gösterelim. 2 çizgi roman okudum. Birincisi beni mahvetti. Tüyüma. O kadar tatlı bir hikaye bekliyordum ki, o kadar böyle soft, tamamen kedilerin sempatikliği üzerinden ilerleyecek bir hikaye bekliyordum. Ancak içinden çıkan şey beni çok şaşırttı. Çok karanlık bir hikaye bir noktada. Hemen çizimlerini de göstereyim. Şöyle çizimleri var. Zaten bu çizim tonu hikayenin karanlık olduğunu da, hani dehşet verici olduğunu da belirtiyor. Arkasında zaten tüyler ürpertici, dehşet verici yazıyor. Tüyler ürpertici kısmı biraz ironik olmuş. Çünkü ana karakterimiz burada her ne kadar kendini ifade etmese de başkası tarafından anlatılan bir kedi. Bu hikaye çok korkunç bir yerden başlıyor. Bir çocuğun travmatik dünyasından yola çıkarak kedilerin kutsallığına kadar ilerleyen bir hikaye ve bu hikayede tetikleyici bence. Ben mesela yetişkin okurlara öneririm bunu. Kardeşlerin okumamasını öneriyorum. Çünkü ciddi anlamda hikaye çok derin. Her panelinde farklı bir açılım var ve bu her açılımda da hikayenin derinliğine dair, karakterin yaşadığı travmalara dair izler taşıyor ve şöyle bir şey de var. İlk başta hikaye böyle çok gerçekçi bir yerden başlıyor. Sonra bu gerçeklik algısını kaybediyor. Siz tam olarak orada şunu düşünebiliyorsunuz. Yani bende öyle oldu. Acaba dedim, bu karakter, bu çocuk akli denge sorunları mı yaşıyor? Yani ruhsal sağlık problemi mi var? Gibi bir düşünceye kapıldım. Ve tam olarak hikaye bana bunu düşündürdükten sonra karakterin aslında çok akıllı birisi olduğunu görüyorsunuz ama biraz okuduktan sonra yine aynı düşüncenin içine giriyorsunuz ve orada fark ediyorsunuz ki artık gerçeklik ve hayal ürünü olan şeyin arasındaki o çizgi silinmiş. Nereden nasıl geçtiniz? O ince çizgi neredeydi? En son o çizgiyi nerede gördünüz? Tüm bunları kaçırmanıza sebep oluyor hikaye. Ve finale geldiğinizde aslında hayır ya bu gerçek diyorsunuz. Fakat biraz geriye döndüğünüzde diyorsunuz ki hayır bu gerçek olamaz. Çünkü bu bir kurgu gibi bir ikilemi vardı hikayenin. Evlat edinilmiş bir çocuk üzerinden bir kediyle olan iletişimini anlatıyor. Fakat bu tetikleyici unsurlar taşıyor dediğim gibi. Burada belirtmek istemiyorum. İzleyenlerden tetiklenenler olabilir diye. Geçelim ikinci çizgi romanımıza. İkinci okuduğum çizgi romanda Dünyanın Ortasında Yapayalnız isimli otobiyografik bir roman olan Dünyanın Ortasında Yapayalnız çizgi romanı. Çizimleri de hemen göstermek istiyorum. Önceki çizimler tek bir stil değil. Renkli paneller görürken, detaylı çizimlerine de yer verirken bir anda siyah beyaz ve çok absürt çizimler de yer alabiliyor. Fakat daha net göstereyim. Ön sayfalardan göstereyim hatta. Mesela bu tarz çizimler var. Fakat bir arka sayfaya geçtiğinizde sizi karşılayan çizim stili bambaşka bir şeye evriliyor. Bu şekilde oluyor ve ben anlatırken ayraçları da sürekli düşürüyorum. Sanatçı kendi hayatındaki o depresyon sürecini farklı şekillerde ifade etmiş. Bununla verdiği savaştan bahsediyor bu 6 aylık zaman dilimini anlatırken. Bir noktada da bununla nasıl savaşmadığını, ama bir noktada da bir sanatçının zaten tüm bunları yaşamasının ne kadar normal olduğunu okuyucu olarak ben algıladım. Yani bu sadece tek bir kişi özgü bir şey değilmiş meğer. Meğer bu durumlar üreten her insanın zihninde olan şeylermiş. Yine yetişkin okuyuculara önerimdir. Bu hikayede yanlış anlaşılabilecek espriler var. Hani sanki negatif bir şeye özendiriyormuş gibi gözükebilir ama aslında kesinlikle öyle değil. Aksine hikaye bununla dalga geçiyor. Yani tamamen bu böyle olmaz ama işte ben de bu zamanlar şu yaşlardaydım, şu düşüncelerdeydim gibisinden bir iz taşıyor. Sanatçının yaratım sürecindeki o boşluğu doldurması bazen kendiyle olurken bazen de kendi dışında bir arayışa girmesi
gerekir. Çünkü yalnızdır, çaresizdir. Ona birinin bir isim koyması, bir amacı yüklemesi gerektiğini düşünür ve bu bir yanılgıdır. Bu yanılgının üzerinde bu grafik romanda uzunca bir süre duruluyor ve bu yüzden de benim acayip hoşuma gitti. Aranızda sanatın herhangi bir dalında içerikler üretmekle ilgilenen varsa öncelikle size önerimdir. 17.10'da okumaya başlamışım. Saat 19.40. Bu da bize 2,5 saat yapar. 2,5 saati de ekliyorum. Toplam okuduğum süre 6 saat. Okuma maratonumuza devam ediyoruz. Saatimiz ve şöyle bir Türk kahvesi yaptım. Mumumu da yaktım. Çünkü balkondayım. Sinek falan gelmesin diye. Bugünkü hedefim Avatar çizgi romanlarını okumak. Film uyarlamaları bunlar. Ben bunları normal Avatar animasyonlu çizgi romanları sanmıştım. Kontrol etmemiştim. Film uyarlamalarıymış. Sercan Bey'in çizgi romanını okuyacağız sonrasında. Arkadaşlar bu çizgi roman şu anlık anladığım kadarıyla Türklüğe övgüyle hazırlanmış bir çizgi roman. Kullanılan kelimelere falan baktım. Benim arka planda araştırmamı gerektirebilir. Okuduktan sonra hepsini anlatacağım. Dün film uyarlamasını okuyacağım, çizgi romanını. Merak ettiğim için almıştım bunları. Ve X-Men 97 geldi. Çizgi romanında tekrar bir döneyim istedim. İkinci sezonu geldi, animasyonun daha doğrusu. Göl kenarındaki hoş ev en sevdiğim çizgi romanlardan, gerilim, korku hikayeleri. Yani korku sayılmaz ama gerilim sayılır hikayelerinden birisi. Şimdi şunları bir okuyayım, sırayla size anlatacağım. 18.07 olmuş, yani epey bir okumuşuz. Pilim bitti. Hemen okuduklarımdan biraz bahsedeyim. Öncelikle Avatar çizgi romanlarının 3'ünü de okudum. Bu 3 çizgi romanda James Cameron'ın senaryosundan birebir uyarlanmıştır. Peki bu ne anlatıyor? Filmin aynısı mı? Aslında değil. Bu çizgi romanları okuduğunuzda 14 yıllık bir boşluğu dolduracaksınız. Yani birinci filmle ikinci film arasındaki senaryoyu burada okuyoruz. Aslında James Cameron bunu yazmış. Film olarak da yapmak istemiş. Ancak ne olmuş? Yapmamış. Yani rafa kaldırılmış bu senaryo ve rafa kaldırılan bu senaryo şöyle 3 çizgi roman olarak değerlendirilmiş. Hemen çizimleri de göstereyim. Burada kovulan karakterin Pandora'ya geri dönüş süreci işleniyor detaylı olarak. Sally karakteri de artık burada bir savaşçı değil. Aynı zamanda çocukları olan ebeveynler. Tabii ki de Jack'ini halkını korumak ile ailesini güvende tutmak arasındaki o büyük ikilemle zaten ilk kez buralarda yüzleşiyor. Şimdi ben bunları okuduğumda ne fark ettim? İlk filme oranla buradaki çizgi romanlar çok daha karanlık. Çizim stili de keza öyle. Hikaye ağırlığı olarak da bir tık sert ilerliyor. Ya bildiğimiz klasik Avatar aslında. Hani Avatar'dan ekstra ne bekleyebilirsek tam olarak o kadarı var. Ekstrasının ekstrası yok yani. Eğer ben James Cameron'ın özelinde bir şeyler biriktirmeyi seven birisi olsaydım bu çizgi romanları da kitaplığımda tutmak benim için çok zevkli olurdu. Aynı zamanda Avatar filmlerinin büyük bir hayranlıysanız kesinlikle okumanızı da öneriyorum. Dün çizgi romanlarının 2 uyarlaması var. Biri orijinal film uyarlaması, yani senaryodan, filmden referanslarla olabildiğince filmin özünü alıp uyarlayan çizgi romanlar. Bir de Frank Herbert'ın oğlu ve ekibinin birlikte yapmış olduğu, onayladığı Dün Külliyatı'nın çizgi romanları var. Atreides yine, yani benim için sinematografisi birebir alınmıştı. Hani Zendaya'nın kaşı gözü o kadar aynı çizilmişti ki. Avatar'ı olduğu gibi Dune evrenine de böyle sadakatle bağlıysanız kesinlikle bu çizgi romanı da kitaplığınıza, koleksiyonunuza ya da eklemenizi isterim. Frank Herbert Külliyatı, yani Dün kitapları vesaire sizi bir tık yoruyorsa çizgi roman alternatifiyle kitapları okuyabilirsiniz. Çizgi romanlarda hani betimleme dili olmadığı için, direkt görsel olarak verildiği için farklı bir alternatif, farklı bir deneyim, kesinlikle öneririm. Tabii bunları ben kitaplığımda tutar mıyım? Böyle büyük bir Dune fanı değilim. Dune serisini çok seviyorum. İzlerken de okurken de çok etkilenmiştim. Ancak hani böyle kendimi kaptırdığım bir evren değil. Fakat keyif aldığım bir evren. Özellikle Dune koleksiyonerlerinin zaten kitaplığında, koleksiyonlarında vardır diye düşünüyorum. Bir Türk işi çizgi roman göstereceğim size. Sercan Çağlarca tarafından yazılmış bir çizgi roman. Yani onun ürünü. Arkadaşlar Türk mitolojisinden, şamanizmden, Orta Asya bozkırından neler içeriyor. O kadar çok detay var ki hani böyle gelenekleri de o kadar bağlı bir şekilde, hani Türk olmak, Türklük üzerine o kadar çok kavram içeriyordu ki ve bu kavramları her ne kadar benimsemiş biliyor olsak bile bazen anlamını kaçırmamak için okurken mesela ben ekstradan sözlük kullandığım bir çizgi romanı oldu. Şimdi bu çizgi romanda Türk mitolojisindeki Tanrı Üge'nin kutsal öğeleri etrafında dönen gizemli bir hikaye, bir macera konu alınıyor. Çizimleri de tam olarak bu şekilde. Hani biz bir serüvenin içindeyiz ve o serüveni biraz benimsemek dilden dolayı beni zorladı. Çünkü şu anda güncelde bu dili kullanmıyoruz ya, ama okuması çok keyifliydi. Çizim stili klasik Amerikan veya böyle Avrupa'yı bir çizim stili değil. Daha karikatürize edilmiş bir çizim stili. Yani daha böyle karikatüristik bir çizim stiliyle işlenmiş. Eğer yerli fantastik edebiyat seviyorsanız, yerli işleri okumak size keyif veriyorsa, bu tarz yerli işlerin içinde daha çok kendi kültür, örf, adetlerinizi bulmaktan hoşlanıyorsanız kesinlikle öneriyorum. Birinci cildi çıktı
hafta zaten çok yeni bir çizgi roman diyorum ve X-Men 97'ye geçiyorum. Bir anda böyle kültür karmaşası yaşadım. Bu ikisini okuduktan sonraki cilde yansıdı, anlatacağım birazdan. X-Men 97 1 ve 4 sayılarını içeriyor bu çizgi roman. Mutantların tabii ki de dünyada var olma çabaları, diğer mutantlarla karşı karşıya gelmeli. İnsanlık mesela mutantların yanındaymış gibi, X-Men ekibinin yanındaymış gibi davranıyor. Fakat davranan tarafta da sorunlar çıkabiliyor. Diğer mutantlarla çarpışmalar, Jean Grey'in hamileliği, daha burada henüz çocuğu doğurmadı. X-Men 97 birinci sezona denk geliyor. İkinci sezon da zaten yeni geldi. Çok keyifliydi. İlk 3 bölümü yayınlandı şimdilik. İlk 3 bölümünden bayağı keyif aldım. Profesör X'in yokluğunda karakterlerin nasıl mücadele verdiğini görüyoruz. Neler için nasıl çabaladığını görüyoruz. Diğer mutantlarla baş etme şekilleri, tabii ki de dil olarak öyle daha böyle küçük yaştaki kardeşlerin okuduğunda keyif alacağı bir dil kullanılıyor. Keza animasyonda da öyle. Ama zaten izlememin ve okumamın sebebi bu dilin beni daha safe hissettiriyor oluşu. İkisini okuduktan sonra benim çok sevdiğim bir seri olan Göl Kenarındaki Hoş Ev'in 2. cildini okuyorum. Şuraya kadar geldim. Hani şu kadarını okudum ama gel gör ki ne oldu biliyor musunuz? Bir anda bir yorgunluk geldi. Böyle bir bıkkınlık geldi. Çünkü saatlerdir hiçbir şey yapmadan okuyunca insanın beyni bazen böyle bir eriyor gibi oluyor. Bir de sıcak hava. Dedim ki sinemaya gideyim. 24 saat boyunca çizgi roman manga okuyoruz. Aynen. Şimdi size tarihi göstereceğim. Saati. Boş verin, sadece tarihe bakar mısınız? 100 yıl geçmiş resmen. Ama ne yapıyorum? Devam ediyorum. Havalar o kadar ısındı ki, o kadar bunaltmaya başladı ki. Böyle hiçbir şey yapasım gelmiyor. Tamamen tembellik. Hani hiçbir bahanem yok. Şuna koşturdum, şunu yaptım, şöyleydi. Hayır, hiçbir şey yapmadım. Sıcaktan bayılmakla meşguldüm. Şimdi benim planım öncelikle Göl Kenarındaki Hoş Ev'i bitirmek. Heykeltıraş çizgi romanını okumak. Eğer biraz yorulursam Bocchi Drak çizgi romanının 2. cildi, mangasının 2. cildi çıktı. Onu ve Kızıl Saçlı Pamuk Prenses okuyacağım. Bunlar çok safe, yumuşak hikayeler olduğu için İlk bunları okurum, sonrasında diğerlerine geçerim. Göl Kenarındaki Hoş Ev'i bitireyim tabii önce. Biraz okuyup yarım bırakmıştım. Ben ona bir baştan başlayayım. Önce size saatimizi göstereyim. Saat 8'de başladım. Şu anda saat 9.30 ve çok verimli oldu. 0 aralıklı okudum. Yani tabii ki de bir bitirdikten sonra 1000 kitapta ben bunu bitirdim diye bir güncelleme yaptım. Ama onun dışında çok da aralık vermeden okudum. Zaten gözlerimden anlaşılıyordur. Bocchi Drak mangasının 2. cildini okudum. Arkadaşlar buradaki ana karakterimiz liseli ve biraz da asosyal. Yani daha çok asosyal demeyelim de içe dönük birisi. Sosyal anksiyetesi olan birisi. Ve biz burada karakterin müzik aracılığıyla bu asosyalliği, içe dönüklüğü, yalnızlığını, daha çok böyle kabuğunu kırma hikayesini okuyoruz. Mesela bir çocuğum olsa muhtemelen onu okuturdum. Bunu da videolarda neden söylüyorum biliyor musunuz? Çünkü bazı hanımefendiler bana yazıyorlar. Saadet işte bu şu yaş grubuna uygun mu, değil mi? Tabii ki de çocuğunuza en uygun şeyi siz kendiniz öncesinde deneyimleyerek bulursunuz. Ama benim de genel olarak mesela ben çocuğumu okuturdum diyeceğim türden bir manga. Bu yüzden böyle aralıklarla şey diyorum, hani çocuğum olsa okuturdum, çocuğuma kesinlikle okutmazdım gibi. Çünkü tam anlamıyla da şunu da kestiremiyorum bazen. Hani bu 16 yaşındakine mi uygun, 13 yaş mı, 11 yaş mı? Buna da tam böyle karar veremiyorum bazen. Hani diyorum ki bu onu duygusal olarak yıpratır mı? Tabii bu biraz da çocuğun karakteriyle de ilgili olduğu için geçelim bir diğer mangamıza. Kızıl Saçlı Pamuk Prenses'in 2. cildini okudum. Burada bildiğimiz klasik Pamuk Prenses masalı var ama çok farklı bir tonda, daha modern bir dille. Ana karakterimiz Shirayuki isimli bir kız ve bu kız bitkiler, işte böyle şifacılıkla ilgili konularda biraz bilgili. Daha doğrusu bilgili ve yatkın bu konulara. Saçının rengiyle ön planda olan bir karakter. Zaten serinin ismi de bu yüzden Kızıl Saçlı Pamuk Prenses. Bunu neden okursun biliyor musun? Ya da neden bir çocuğum olsaydı onu okuturdum? Çünkü buradaki karakterimiz bir prens tarafından öpülerek uyandırılmayı, kurtarılmayı beklemiyor. Sorunlarını tamamen kendi zekasıyla, becerileriyle, yetenekleriyle çözerek ilerliyor. Hatta şöyle düşünün, bir noktadan sonra sarayda kendisi statü kazanıyor. Tabii işin içinde yine duygusallık, aşk var ama hikaye sadece böyle bir aşk hikayesiyle sınırlanmış, kısıtlanmış bir hikaye değil. Onu da belirteyim. Seride tabii ki de olmazsa olmazımız ne var? Saray entrikaları var. Göl Kenarındaki Hoş Ev'in 2. cildini bitirdim. Arkadaşlar bak, gerilim, korku, ters köşe ya da böyle daha böyle metaforik anlamları olan ama bir noktada da gerçekliğin büküldüğü ve gerçekliğe de sadık kalındığı hikayeleri seviyorsanız, yani zihninizde böyle karmaşalar oluşturan hikayeler seviyorsanız Göl Kenarındaki Hoş Ev çizgi romanını da öneriyorum. Reklam değil arkadaşlar. Cidden sağlam bir çizgi roman serisi, ödüllü. James Tynion'ın işi zaten. James Tynion'ın işlerini ben şahsen beğeniyorum. Çizimlerini daha önceki videolarda 1. cilde okuduğumda muhakkak göstermişimdir ama
İkinci ciltten de şu şekilde çok da spoiler olmayacak şekilde size göstermek isterim. Walter isimli bir karakter var ve bu karakterin arkadaşları var. Bir gün arkadaşlarına mesaj atıyor. Diyor ki ben diyor şu göl kenarındaki evde sizle birlikte partileyelim diyor. Ne diyorsunuz? Ve arkadaşlarını o eve topluyor. Ana hikaye aslında bu değil. Bunun çok da ötesinde. Mesela arka kapakta şey yazıyor. Arkadaşlarınızı ne kadar iyi tanıyorsunuz anlamında bir çözümleme var. Çünkü hikayenin içinde ters köşelerde var. O evin göl kenarındaki hoş evin içine girdikleri sırada bütün dünya yangın kıyamet olmaya başlıyor. Ve Walter karakteri de tabii ki de bu insanları, arkadaşlarını bu evin içinde tutmaya çalışıyor. Ama neden? Kimden korumaya çalışıyor? Ya da korumaya mı çalışıyor? Bu insanlar neden Walter'ın seçtiği insanlar? Yani Walter bu insanları neden seçti gibi bir sürü soru var. Mesela birinci ciltte benim kafamda bir sürü soru oluşmuştu. Hikayeyi sevmedim anlamında değil, merak ettiğim için oluşmuştu. İkinci ciltte hepsinin cevabını aldım. Volto Yayınları'nın yeni kitabı olan Heykeltıraş'ı okudum ve gayet de beni tatmin eden bir hikaye oldu. Çünkü neden arkadaşlar? Çizimlerini de şöyle size göstereyim. Çoğu zaman şöyle çizimler gördüğünüzde arka plandaki hikaye devleşiyor. Keza bu çizgi romanda da öyle. Üretme tıkanıklığı, hani kabızlık derler ya, yazar kabızlığı, sanatçı kabızlığı. Hikayeye bir bakıyorsunuz, üretme tıkanıklığı mı yaşıyor bu karakter diyorsunuz. Fakat sonradan yine gerçeküstücü bir dil kullanılarak, yani sürrealist bir dille sanatını icra eden bir karakterin sanatı içinde varoluşunu deneyimliyorsunuz. Çizgi roman bunu size deneyimletiyor. İsminden de anlayabileceğiniz üzere bu arkadaş bir heykeltıraş ve sanatını icra ediyor. Fakat bizim burada dikkatimizi çeken şey aslında şu: çizgi romanda karakterin gerçekten bir üretme tıkanıklığı mı yaşadığı, yoksa dünyaya karşı kendini kabul ettirme ya da var etme, var olma çabasıyla mı hikayenin aktığı yönünde sizi temel değerlerinizi sorgulatacak cinsten düşündüren bir hikaye. Bu tarz işlerde genelde çok iyi oluyor. Keza Sıradan Zaferler'de de buna benzer bir tema işleniyordu. Fakat Heykeltıraş'taki hikaye bir tık daha duygusal, bir tık daha romantik gidiyor. Bu da bu yüzden çok hoşuma gitti. Sıradan Zaferler çizgi romanında da gerçi bu duygusallık tonu vardı ama Heykeltıraş'ta bir tık daha yoğun arkadaşlar. Okumadıysanız şans verin. Biliyorum aranızda bu tarz çizimleri görünce çok basit, AI, yapay bulanlar oluyor ya da çok sıradanlaştığını ya da hikayeyi çok sıradanlaştırdığını düşünüyor olabilirsiniz. Ama mesela Persepolis de bunu yapar. Mouse çizgi romanı da bunu yapar. Sıradan Zaferler çizgi romanı da bunu yapar. Sualtı Kaynakçısı çizgi romanı da bunu yapar. Bu bağımsız hikayelerin tamamı aslında ilk bakışta çok basit çizimler ya diye değerlendireceğimiz ama altında büyük anlamların yattığı hikayeyi anlatırlar. Ya da hikayeleri anlatırlar. Bu sebepten de bu çizgi romanların tamamını ben aynı segmente koyarım. Tabii bazılarını daha çok sevmişimdir illaki. Bazılarını daha az sevmişimdir. Ama bu hikayede de hani böyle özellikle size ilham olacak bir şeyler arıyorsanız, olur ya hani bazen hiçbir şeyin ilhamı gelmez, hiçbir şeyin isteği gelmez, böyle kendi içinizde bir çırpınış, bir yıpranma ya da bir yol bulma hayalindesinizdir, hevesindesinizdir, ihtiyacınız vardır. Kaybolduğunuz zamanlarda da okuyabileceğiniz bir çizgi roman olduğunu düşünüyorum. Çünkü bütün hikayeyi bir noktadan sonra, yani 60-70 sayfadan sonra belki de 100 sayfa, bütün hikayeyi bilerek okuyorsunuz ve yani hikaye bunu size söylüyor. Ve karakterimiz de biliyor her şeyi, ne olacağını, ne zaman olacağını, nasıl olacağını. Bu yüzden de hikayenin akışında karakterin harcadığı efor sizi ister istemez etkiliyor. Yani şunu diyorsunuz, ben olsam aynı şekilde ilerler miydim? Yoksa ben daha farklı bir yol mu izlerdim gibi ikilemler arasında sizi son sayfaya kadar götüren sürükleyici bir hikaye. Araya çok zaman sokmayacağım. Devam edeceğim. 24 saati tamamlayacağız. Ne kadar ilerlediğimizi de söyleyeceğim şimdi size. Miusa'nın Aşk İkilemi'ni okumayı planlıyorum. Çünkü neden olmasın? Winx Club perilerine çocukken çok hayrandım. Gerçi Ay Savaşçısı'nı daha çok seviyordum ama benim Winx perim Stella'ydı. Bazı hareketlerinden dolayı Bloom'u da beğeniyordum ama genel olarak Stella'nın vibe'ını daha çok seviyordum. Berserk'in 16 ve 17. cildini okuyacağız ve Volto Yayınları'nın yeni işi olan Gece Yarısından Sonra'yı okuyacağız. Peki tarihimiz nedir? Onu hemen sizinle paylaşayım. 21 Temmuz 18.51 şu anda saat, yani tam 7'de başlarım. Okurum, gelirim, biraz bahsederim size. Berserk'ten bahsetmem herhalde arkadaşlar. Çünkü 16 ve 17. cilt hani dehşet bir spoiler olur. Tamamlansın seri, bitsin. Ondan sonra zaten spoilerlı konuşmayı istiyorum. Peki 24 saatlik okuma maratonumuzun kaç saatini doldurmuşuz? Tam olarak 12 saat 20 dakikasını şu şekilde doldurmuşuz. Okuduklarımı da şöyle tek tek yazıyorum ki en son elimde bulunsun. 12 saat 20 dakikasını tamamladığımıza göre geriye kalıyor 11 saat 40 dakika. Bir okuyup geliyorum.
Hemen saatimize bakıyoruz. 21:03 saate bakamıyoruz. Bir dakika. Bakacağız, bekle. Tamam, şimdi saatimiz, tarihimiz şu şekil. Planladığım gibi gitmedi. Vanitas'ın anı defterinin 4 ve 5. cildini okudum arkadaşlar. Biraz çizimlerinden göstereyim. Bir de spoilersız bir şekilde bu hikaye ne anlatıyor? Vampir hikayesi sevdiğim için okuduğum bir hikaye. Burası spoiler. Bir dakika. Burası komple spoiler da. Şöyle çiziminden en azından biraz anlaşılsın diye şöyle göstereyim size. Sanırım gözüküyor. Şimdi vampir toplumunda bütün herkes kırmızı dolunayda doğarken Vanitas adında bir vampirimiz var. Bu mavi dolunayda doğuyor. Yani ne oluyor? O diğerlerinden farklı oluyor. Zaten bu sebepten de lanetli ve dışlanmış kabul ediliyor. Bir noktada da bir intikam hikayesini içinde barındırıyor diyebiliriz Vanitas için. Şimdi vampirlerin gerçek isimlerini bozarak onları böyle delilendirme, çıldırtma gücüne sahip birisi. Vampirlerin isimlerini böyle kullanarak onların böyle sinirlenmesine, çıldırmasına daha doğrusu sebep olabilen bir büyü kitabı yapıyor. Vanitas'ın anı defteri diyoruz biz de ona. Hikaye günümüzde bu defterin peşine düşen genç bir arkadaşımızı ve bu defteri kullanan, kendine de Vanitas ismini vermiş kişi arasında geçiyor. Bunların daha doğrusu maceralarını okuyoruz biz. Defteri kullanan kişiyle ilgili bazı bilgiler var ama bunlar bence spoiler. Gerçi hikaye başlarken çat diye size hikayenin sonunda ne olacağını söylüyor ama vampir hikayesi olduğu için okutuyor. Böyle çok ağır değil bence. Arkasında bir yaş kısıtlaması var mı? Bakalım. Herhangi bir yaş kısıtlaması yok. Ağır da değil, böyle keyifle okunuyor. Hani vampir hikayeleri seviyorsanız öneriyorum. Ters köşe bir doktor karakterimiz de var. Bu spoiler olmaz ya, spoiler değil. Bunu hemen anlayacaksınız zaten. Kendi içinde çatışmaları olan bir hikaye, aynı zamanda kendi içinde bir siyaset de barındırıyor. Bu da aklınızda bulunsun. Hani o tarz alanlara ilgiliyseniz zaten seversiniz. Berserk'in 16 ve 17'sini okudum arkadaşlar. Korsan okumayan birisi olduğum için hikayeleri sürekli geriden takip ediyorum. Var mı benim gibi olan? Güncelden takip edeceğim, korsan okumayacağım diye yıpranan, yoksa okuyup bitince böyle hikaye şey mi yapıyorsunuz? Hani basılınca daha doğrusu satın mı alıyorsunuz? Miso'nun Aşk İkilemini okudum. Yani ne anlatabilirim bununla ilgili? Çok şey anlatabilirim aslında. Çünkü ben Winx Perilerini ciddi anlamda seviyorum. Bu hikaye Winx Club çizgi filmlerinde olmayan kısım. Hani Miso'nun bir aşk ikilemi aslında böyle okurken bazı yerler tanıdık geliyor. Tam böyle hatırlıyordum dediğiniz yerde Miusa kısmına geçiyor hikaye. Ya umarım komik şeyler de bunun baskısını devam ettirir. Çünkü ciddi anlamda hoşuma gidiyor. Winx Club okumak terapi gibi bir şey. Bak şaka değil, ciddiyim. Kaç yaşına gelmişsin, hala Winx mi okuyacaksın? Evet, hala Winx okuyacağım. Bu arada hangi Winx perisiydiniz? Volto'nun bir diğer kitabı Gece Yarısından Sonra'yı da okudum. Zaten bitti. Volto yayınlarında günceldeyim. Bütün kitaplarını okudum. Volto yayınlarının işlerini seviyorum bu arada. Dün zaten size Heykeltıraş'tan bahsettim. Heykeltıraş'ın yazarı zaten daha önce Çizgi Romanı Anlamak diye bir kitap yazmıştı. Bin kitapta bunlardan daha uzun, daha detaylı bahsettiğim oluyor bu arada. Eğer bin kitap kullanıyorsanız oradan da bir takip atabilirsiniz isterseniz. Bence bu arada Çizgi Romanı Anlamak çizgi romanına güncelleme gelmeli. Yani yazdığı her şeyin güncelde de geçerli olduğunu düşünmüyorum. Yazılan dönem ile şu anki çizgi roman kültürü arasında bayağı bir fark olduğuna da inanıyorum. Her neyse, ama Heykeltıraş çizgi romanı çok güzeldi. Neyse, gelelim Gece Yarısından Sonra'ya. Arkadaşlar bu hikaye benim bir tık kalbimi kırdı. Neden kalbimi kırdı biliyor musunuz? Çünkü spoilersız bir şekilde anlatmam gerekiyor bunu size. Nasıl anlatabilirim? Şimdi biz aslında baktığımızda ne oluyor biliyor musunuz? Bir karakterimiz var. Oğluyla birlikte böyle şatomsu büyük bir evde yaşıyor. Bu eve de çocukluğundan beri takık olduğunu düşünüyorsunuz. Adamın eşi de başka bir ülkede çalışıyor. Hikaye bu şekilde başlıyor. Fakat sonra kargalar geliyor. Gece rahatsız eden sesler geliyor. Uyuyamıyor adam. Ama bu uykusuzluğun bir sebebi var. Yani sonunda aslında seziyorsunuz hikayenin nereye gittiğini, anlıyorsunuz. Ama onun veriliş tonu çok duygusal, çok ince. Kendisiyle çatışmada olan herkesin yine okuyabileceği türden bir hikaye Gece Yarısından Sonra. Çizimlerini de göstereyim hemen ben size ilk sayfalardan. Çok estetik, hani kostümler falan çok güzel tasarlanmış. Ana karakterin giyindiği kıyafetler acayip güzel tasarlanmış. Hikaye hem çizimiyle hem de akışıyla böyle yormadan gidiyor. Mesela şey yok, aranızda eğer çok fazla balon okumayı sevmeyen varsa, hani sürekli balon okuyacağım ama ben çizimleri de takip etmek istiyorum diyenler varsa, çok dengede bu hikayede. Mesela yormuyor sizi okurken. Tabii yoğun olduğu paneller de var ama yine de çizimlerin dengelediğini düşünüyorum.
Mesela 3 bölümden oluşuyor. Hayır için 1 kez, evet için 2 kez, bir de 3 kez tıklat var. Bölüm isimleri bunlar. Bunların hepsinde bir sebebi var. Ama finalde içinizde böyle tatlı bir his kalıyor. Ciddi anlamda hoşuma giden hikayelerden bir tanesi oldu. Kitaplığınıza eklemenizi de öneriyorum. Tarihimiz ve saatimiz tam 22.30. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Öncelikle Monster High çizgi romanını okuyacağım. Sonra Knight'ı da okuyacağım. Bunun bu arada The Boys'a çok benzediği söyleniyor. The Boys çizgi romanları serisine. One shot çizgi romanmış gibi duruyor. Bunları okuduktan sonra da Y Son Erkek serisinin ben 1. ve 2. cildini okumuştum. Fakat araya 7 yıl girdiği için tekrar bir başa sardım. 1. ve 2. cilde şöyle bir göz gezdirdim, hatırladım. 3. ve 4. cildi de okumayı planlıyorum. Saatimiz tam olarak şu anda hala 22.30. Okuyup geliyorum hemen. Merak ediyorum 24 saati doldurduğumda acaba kaç kitap, kaç parça çizgi roman ve manga okumuş olacağım. Şu anda saatimiz 1'e 3 var. 1 diyelim biz buna ve hesaplayalım. Bakalım kaç saat okumuşum. Bir tık yavaş olmuş olabilir. Ama bu benim hızlı okumam, yavaş okumam biraz da hikayelerle alakalı. Şimdi Monster High çizgi romanını böyle hiç bu konuları bilmeyen, yani çizgi filmini izlememiş olsanız da okuyabiliyorsunuz. 1. cilt zaten. Karakterleri tanıyoruz. İşte arka plandaki gizem unsuru böyle çok gözümüze sokularak verilmiş. Ama zaten normali de bu. Çünkü bu hikayenin akışının biraz da böyle olması gerekiyor. Çizimlerini göstermek istiyorum size. Ya acayip hoşuma gidiyor ya. Bak Winx Club'ı daha çok seviyorum. Ama ben yetişemedim çizgi filmlerine, dizisine. Yetişseydim kesinlikle oturur izlerdim yani. Acayip güzel. Moda tasarım alanında hele delice işler yapıyorlar. Buradaki kıyafet tasarımlarında daha doğrusu. Şöyle çok spoiler da olmadan göstereyim size. Yine arkadaşlık ana temamız olarak ilerliyor hikaye. Tabii ki de ters köşeler var ama 1. cilde okuyunca hani bir yetişkin gözüyle ters köşeyi çat diye anlayabiliyorsunuz. Y Son Erkeğin 3. ve 4. cildini okudum. 1 ve 2'yi bir göz gezdirdikten sonra tekrar baktım 3 ve 4. kitaba. Çünkü bazı detayları kaçırmış olabilirim. Bir de YouTube'da Katıl tarafında videom var zaten. Ona baktım hemen. Dünyada tek kalmış Y kromozomlu canlılar, bir maymun Ampersand ve onun insanı olan Yorick karakteri. Why the Last Man, hani Y Son Erkek'teki hani o Y aynı zamanda Yorick'in de Y'si hem de Y kromozomunun da Y'si. Hikaye çok güzel gidiyor arkadaşlar. Dünyada sadece kadınlar kalmış. Bütün erkekler kayıp. Piyasada yok. Yani çoğunun biz nanite olduğunu biliyoruz. İşlerin ne kadarı aksıyor, kadınlar ne kadar ilerletebiliyor veya erkeklere ne kadar ihtiyaç duyuluyor veya duyulmuyor. Hikayesi de böyle daha çok feminen bir noktadan çığlık atmıyor. Hani ya erkekler yok, biz de bütün sorunları çözdük demiyor. Aksine dünyada kadın ve erkeğin dengesinden bahsediyor fakat bunu bir tık erkek taraflı anlatıyor. Bunun da yazardan kaynaklı olduğunu düşünüyorum ben. Sanki yazar şey demiş böyle, tamam siz erkekler kapatılsın diyorsunuz da biz kapatılırsak size de bunlardan olur demiş gibi bir tonu var hikayenin. Ama okumadıysanız seriyi kesinlikle öneriyorum. Yani şu anda 4. cilde kadar okudum. Acayip iyi gidiyor. Ya bağımsız hikayelerden hani Marvel, DC okuyup sıkıldığımız yerde bence bu tarz hikayeler ilaç gibi geliyor. Ve çok şaşırdığım bir cilt oldu. Arkadaşlar nasıl biliyor musunuz? Ana karakterimiz Batman ama Superman vari bir Batman fakat Gartenis'i yazmış gibi. Ve Gartenis'e kimse sansür uygulamamış gibi. Zaten kapakta da yazıyor. Meşhur film Noel Baba The Boys'u andıracak bir edayla Batman buluşuyor diye bir comicbook.com yorum bırakmış. Hikayeyi okurken size hemen çizimlerini de göstereyim. Böyle kuşa baskı falan değil. Bank çizginin bir çizgi romanı. Zaten şu anlık one shot, hani 1. cilt, devamı gelecek mi bilmiyorum, seriyi araştırmadım ama hikaye hem bu ciltte tamamlanıyormuş gibi hem de devamı gelebilirmiş gibi. Şimdi bizim her şeyden habersiz pasif bir ana karakterimiz var, klasik. Fakat bu bir gün dünyayı kurtaran, hani suçlulardan dünyayı arındırdığını sandığımız bir karakteri, yani bir kahramanı öldürür. Karakterimiz de bu arada. Fakat bu öldürdüğü kahramanla ilgili de bazı dedikodular var. Hani sadece kadınları kurtarıyor. Bir tık sapık. Yani bir tık daha böyle kahramanlığın çiğ noktasında. The Boys'taki karakterler gibi. Sanırım bu yüzden zaten çok benzetiyorlar. Ana karakterimiz bu karakterin formuna girmek durumundadır. Neden? Çünkü kendisi öldürdü sanıyor. Peki buna kim izin veriyor? Aslında bizim kahraman sandığımız kişinin Alfred'e gibi düşünün. Uşağı gibi birisi. Ama bence altından başka bir hikaye çıkacak. Yani devamı gelecek. Yeni mi başladılar bu seriyi yazmaya bilmiyorum ama arkadaşlar ciddi anlamda akıyor yani, tatlı. Hani The Boys'unu çiğ,
sürekli böyle sizi yoran, sansür ihtiyacı olan dilinden arındırılmış ama yine de içinde artı 18 ifadeler tabii ki de var. Fakat Superman ve Batman gibi çok iyilik meleği bir yerden de yaklaşmıyor hikaye. Yani kahramanvari bir yerden yaklaşıyor ama kahramanvari olmayan bir yerden de yaklaşıyor. Yani The Boys'la bildiğimiz Marvel DC karakterlerinin dengesi gibi. O yüzden tatlı bir hikayeydi. 24 saate doğru adım adım gidiyoruz. Durmak yok, yola devam. Önümüzdeki 2 gün içerisinde artık 24 saati tamamlamak istiyorum. Çünkü bu benim için bir totem gibi bir şey oldu artık. Bugün 1 Ağustos ve 17-13 geçiyor. 20 geçe okumaya başlayacağım. 17-20'de okumaya başlayacağım. Ne okuyacağım? Happiness'ı okumak istiyorum çünkü yarın kulüp yayınımız var. Böyle 6 cildini de çıkardım. Bence ben bunu bir oturuşta okurum. Çünkü neden? O kadar az baloncuk var ki, o kadar az sözsüz ki ve çok büyük yazıyorlar baloncukların içine de zaten. O yüzden böyle 2 saate, hadi 3 saate bu biter gibi düşünüyorum. Sonrasında benim kötü şekillenmiş hayatımı bayağı merak ediyorum. Biz kulüp içeriğine bunu çok fazla ankete soktuk okuyalım diye ama hiç seçilmedi. Merak ediyorum. Bir buna bakacağım. Kara Karga'nın yeni yayını arkadaşlar. Çok merak ediyorum. Zaten Persepolis'i bu kanalda ben sürekli öneriyorum. Kadın Yaşam Özgürlük İran. İran'daki kadın hakları, kadınların varoluş mücadelesi. Bakın haklarından ziyade varoluş mücadelesi üzerine çok basit bir dille anlatıldığını biliyorum bu çizgi romanda. Hikayeleştirerek çok basit ve saf bir şekilde aktarıyorlar. Okuduktan sonra da detaylı yorum yapacağım. 20 geçe başlayalım o zaman. Arkadaşlar bazılarını okumak o kadar zordu ki. Neredeyse 3 saat 40 dakika olmuş. Bakar mısınız? Şimdi şöyle öncelikle Happiness'tan biraz bahsetmek istiyorum. Bir vampir hikayesi. Yani okuduğum diğer vampir hikayelerinin hepsinden çok farklı. Spoiler vermeyeceğim. Merak etmeyin. Artı 18 bir seri. Yetişkinler için yani. Hikaye bence ortalama altı çünkü karakter gelişimi yok, diyalog yok. Ya diyalog çok az var ama görselleri çok güzel. Onu da size şu şekilde göstermek istiyorum. Manga kültürüne göre ben çizimlerini bayağı iyi buldum. Bu kapağı çok beğendim. Çok hoşuma gitti. Yani konseptine daha çok uyuyormuş gibime geldi. Şuna baktığınızda zaten klasik bir vampir hikayesi olduğunu bence anlıyorsunuz. Yani kapak bunu bence net bir şekilde veriyor. Hemen birinci ciltten size çizimleri de göstermek istiyorum. Gösterebileceklerimi tabii hepsini gösteremem maalesef. Çizimler tetiklenip rahatsız olanlar olabilir. Manga çizim stiline göre çizimlerini ben bir tık başarılı buldum. Şimdi genç bir kardeşimiz var. Bu genç bir kardeşimiz gizemli bir kızın saldırısına uğrar ve dönüşür. Kız onu öldürmez ve vampire dönüşür ve böyle hikaye başlar. Çizimleri gerçekten güzel. Şu kapağın çizimi de çok güzel bu arada. Ama hikaye akıcılığı vesaire, karakter gelişimi falan yok. Evet burada vampirler var diyorsunuz ve vampirler birbirini sarabilir diyorsunuz. Pek bir şey vermedi bana, dürüst olmam gerekirse. Daha iyi vampir hikayeleri olduğunu düşünüyorum. Ortalama altı bir seriydi benim için. Okuduğum bir diğer çizgi roman Kadın, Yaşam ve Özgürlük İran çizgi romanıydı. Arkadaşlar Persepolis çizgi romanını ben bu kanalda defalarca kez önermişimdir. Şimdi şöyle başlıyor. Bu bildiğiniz bir çizgi roman standartından çok genel olarak daha çok bilgilendirme içeriyor. Tabii ki de içinde çizimler var ama bu çizimler tamamen olayları, bugüne nasıl gelindiğini, yaşanan süreçleri bir bir ele alıyor. 16 Eylül 2022'deki olayları baz alarak tamamen kadın hareketine yönelik, yani daha çok İran'daki kadın hareketlerine yönelik, insanların nasıl seferber olduğunu, kimlerin başına neler geldiğini uzun uzadıya ama çok basit bir şekilde her kesimden okuyucunun okuyup anlayabileceği bir şekilde veriyor. Bu yüzden sevdiğim didaktik bir dili olan bir çizgi roman oldu. Bunun çizgi roman olarak çıkmasının sebebi de her kesimden insanın okuyup bir şeyler anlayabilmesi, algılayabilmesi. Yani şöyle düşünün, hikayeyi size şu şekilde vermek yerine gidip böyle bir makale olarak uzun uzadıya anlatsaydı belki de aynı etkiyi yaratmazdı. Ama çizimlerin gücüyle birlikte, görselliğin gücüyle birlikte olayların tasvir edilmesi sizde daha çok etki uyandırabilir. Keza ben de bir tık öyle oldu. Eğer Persepolis okumadıysanız tabii ki önce onu öneririm. Animasyon filmi de vardı. Bu da yeni çıktı zaten, birçok dile çevrilmişti. Hatta İran'da kolaylıkla hani erişebiliniyor. Yani satın almadan herkesin internetten online olarak okuma hakkı var diye biliyorum. Yasaklanmadıysa. Türkçe'ye de Kara Karga bunu katarak yani müthiş bir iş yapmış. Reklam değil ama kesinlikle özellikle hemcinslerimin okumasını çok isterim. Ve gelelim canımdan can alan 3 saate bu sürenin uzaması
patlamasına neden olan, sürekli Instagram'da beni kaydırmaya itmeye sebep olan çizgi romana. Benim kötü şekillenmiş hayatım. Hayatım yani böyle olmaz bu işler ya. Neden? Çünkü dili bir tık bana eril geldi, tamam mı? Bu çok normal. Anlatıcının bir erkek kişisi olmasıyla da alakalı olabilir ama şimdi çizimler beni kesinlikle hiç çekmedi. Ama çizimlerin böyle verilmesinin bir sebebi var. Spoiler vermeyeceğim, rahat olun. Biz sürekli şu tarz çizimler görüyoruz arkadaşlar. Tamamen bu şekilde akıyor hikaye. İlk sayfalardan gösteriyorum. Zaten buradan da spoiler alınabilecek bir çizim olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Otobiyografik çizgi roman ya da otobiyografik roman derler ya, hani böyle oradaki grafik ve çizgi roman vurgusunu yapmak için. Aslında çizerin çok önemli, yazarın, çizerin çok önemli işleri, çok güzel işleri var. Ancak arkadaşlar burada beni iten şey hayatının sıkıcı olması veya çok travmatik olması değil. Çünkü karakter sürekli bir şeylerle baş etmeye çalışıyor ve gerçekten hani ruh hali, sağlık durumu o kadar karmaşık ve o kadar yorucu ki bu ister istemez anlatım diline de yansıdı. Bu yüzden benim açımdan hikaye akmadı. Mesela ben size biraz panelleri ve paneller de bu şekilde, yani kenara yazılan yazılar da bu şekilde akıyor. Yani bu da beni hikayeden itti. Aslında hikaye beni içine çeken bir hikaye olsaydı bunlar bana batmazdı. Kendim biliyorum. Okuma tarzı bana biraz daha yakın olanlar bu şekilde hissedebilir. Ama daha çok böyle hikayeler, daha çok hani ben böyle otobiyografik çizgi romanları seviyorum. İnsanların, yazarların, çizerlerin hayatındaki dramları, sorunları biraz daha yakından deneyimlemek istiyorum diyenler için yani şu ana kadar okuduğum en iyi otobiyografik çizgi romanlardan bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Kaç saat oldu bu arada? 16 saat 50 dakika, 3 saat 40 dakika daha kaç yapar? 20 saat 30 dakika yapar. Geriye kaldı 3,5 saatimiz. 24 saat boyunca manga, çizgi roman okuyorum. Maratonumuzun bilmem kaç yüzüncü gününden selamlar. Green Lantern okuyacağım. Saat niye netlemiyor? Evet, netledi. 20'ye 10 geçiyor. 8'e 10 geçiyor yani. Şöyle yüzüme getirsem. Evet. 8'i 10 geçiyor şu anda. Ve bu süre boyunca sadece Green Lantern okuyacağız. Lantern dizisine hazırlanmak istiyorum. Hazır Türkçe'de böyle Jeff Jones serisi basılmışken bu seriyi okuyup bitirmek istiyorum. İlk baskısı bakın kuşe ne kadar güzel. İncecik böyle tatlı. Bu da tekrar baskısı. Arkadaşlar cilt bir farka bakar mısınız? İkisi de birinci cilt. Tekrar baskı yapmaları çok güzel bir şey. Biten serileri böyle tekrar tekrar basmak bence çok önemli. Sonuçta okuyucuyu tutman gerekiyor. Lantern serisine başlayacağım. Kendime bir şeyler okurken zorlamıyorum. Zaten tarih aralıklarından da anlıyorsunuz. Araya zaman sokuyorum yani. Benim için 24 saatte 100 tane okuyacağım diye bir şey değil. Ama okuduklarımı kaydediyorum. En son kaç tane olduğuna bakacağız. Şimdi bir başlayalım Green Lantern okumaya. Bitirince bir tekrar sizinle hasbihal ederiz. Arkadaşlar, gözlerimden yaşlar akıyor şu an okumaktan. Saati göstereceğim size. Panik atak geçirmeyin. Sorun yok. Sadece gözlerim yaşardı. Tabii ki de arada boşluklar bıraktım. Dinlendim. Okuduğum çizgi romanları göstereceğim. Birinci cilt, ikinci cilt. Bu aynı zamanda gizli origin cildi ama bütün geçmişini, detayları bir noktada tekrarlayarak anlatıyor ama ikinci cilt de sayılıyor. 3, 4. cilt, 5. cilt, 6. cilt, 7. cilt, 8. cilt. Taşıyamayacağım, bir dakika şuraya koymam lazım. 9 ve 10. cilt. Yani 10. ciltte seni durduran neydi Saadet? Hani 5-6 saat kaç oldu? Kaç saat oldu? 20,5 saat olmuştu. 8'de mi başladık? 8,5'da mı başladık? 5-6 saat oldu neredeyse. Neden 11 ve 12'yi de okumadım? Gözümden artık yaşlar geliyor gözlerimden. Hani gözlerim o kadar yoruldu ki sürekli okumaktan. İlk defa bu kadar aralıksız oldu. Ya ciddi anlamda bakın, hani şaka yapmıyorum. Nerede bozdu biliyor musunuz? Şu Green Lantern serisindeki orange'lar, turuncu fenerler ortaya çıktığında bir tık artık seride sıkmaya başladı. Hani çok fazla tekrara düşüp aynı kelimelerle başka karakterler verilince bir daraldım. Fakat arkadaşlar onun dışında seri muazzamdı. Yani 11 ve 12. cildi hakkında henüz yorum yapamayacağım çünkü onları okumadım. Şükür ki bugün okumadım. Hani yarın da okuyabilirim. Yarınlar yokmuşçasına abartmamalıyım bence. Şu an hani bak kıpkırmızı şu kenarlar ve şey böyle dolu dolu yaşlanıyor sürekli. Şimdi ben bu seriyle ilgili size ne söylersem spoiler olacak ve bir noktada şu olmaya başladı. Ya diyorum ki mesela Parallax'tan bahsedeceğim seriyle ilgili, Green Lantern'la ilgili. Ama şöyle bir şey var. Parallax olayı çok eski. Hani Yeni 52 döneminde olanları da kapsıyor. Yani Yeni 52 öncesinde başlıyor Jeff Jones'un bu serisi. Jeff Jones Hal Jordan'ı getiriyor ve aynı zamanda
zamanda Yeni 52 olaylarını da kapsıyor bir noktada. İçinde barındırıyor. Okurken anlayabiliyorsunuz. Evet, bu Yeni 52'de olanlardı falan. Şimdi ben Yeni 52 tarafının animasyonlarını izledim. Çizgi romanlarını da o zamanlar edinmemiştim. İnternetten bir tık okumuştum ama aldım. Rafımda duruyor. Şuradalar. Onları da bir ara okumaya başlayacağım. Belki böyle bir maratonla başlarım. Şimdi zaten Green Lantern'la ilgili en büyük olay, yani en bilindik olanın Parallax olayı. Ama belki bilmeyeniniz vardır. Bu yüzden çok eski bir olay olmasına rağmen bunu söylemek spoiler mı değil mi bilmiyorum ama şöyle düşünün. Şimdi Parallax dediğimiz olay çok büyük bir olay bir Yeşil Fener için. Özellikle Hal Jordan için. Ki dizisi de gelecek zaten. O yüzden biraz da bu seriye böyle bir koşu yapayım da bunu halledeyim dedim. Aradan çıkartayım dedim. Rahat rahat dizi izlerken böyle çok fazla detay kaçırmam belki diye düşündüm. Parallax olayı çok büyük bir olay. Karakterin çevresindekileri, bir noktada evreni de etkileyen bir olay. Ne olduğunu söylemeyeceğim ama böyle büyük etkili bir olay. Ama Geoff Johns bu seride Parallax olayının ötesine geçiyor. Bayağı ötesine geçiyor. Hani Parallax onun yanında o da öyle bir şey mi olmuştu ya? Doğru. Green Lantern için yani gerçekten büyük bir olay olduğu için hatırlanıyor, vurgusu yapılıyor. Ama bayağı iyi aktı seri. Sadece dediğim gibi şu portakal fenerler ortaya çıktığında abi bir tık işler, bu cilt miydi? Evet. Bu ciltler bir tık daha, bu cilt daha doğrusu bir tık daha hani çok tekrar etmeye başladı. Zaten 10. cilde kadar gelmişim. Hani burada kendi tekrara düşmese muhtemelen ben seriyi tamamlar öyle derdim ki bitirdim diye. Ama son 11 ve 12. cildi kaldı. 10. ciltte bir tık kalın bir cilt zaten. Ya sıkan taraflar dediğim gibi şurada başlayan bir hani turuncu fenerlerin muhabbeti şuraya da sıçrıyor ama bir noktada burada çok karanlık. En karanlık ciltlerden biri bence buydu. Green Lantern dediğimiz şey sadece green'de kalmıyor. Bir sürü renk var ve her renginde bir temsili var. Bununla ilgili de böyle uzun uzun konuşabileceğimiz yayınlar yapabiliriz, videolar yapabilirim. Yorumlarda istemeniz, talep etmeniz yeterli. 11. ciltte bu şekilde mi bilmiyorum ama en karanlık, en edebi değeri olan ve içinde en çok yaşamla ilgili aforizmayı barındıran ciltti. Bunun sebebi de tabii ki de şu arkada görmüş olduğunuz arkadaşlar. Bir noktada duraksıyorum, hani tam böyle dilime geliyor, bunu söylesem mi diyorum, spoiler olabilir deyip susuyorum. Ama detaylıca kesinlikle Green Lantern felsefesini konuşmak istiyorum. Geoff Johns acayip akıcı bir seri yapmış. Yani nasıl okuduğunuzu, nasıl 5 saat geçtiğini anlamıyorsunuz. Sadece kişisel ihtiyaçlarınız için kalkıyorsunuz. Önerim size seriyi alın. Hani böyle bir 5 cilt biriktirin mesela. 1. cilde başladınız ya, o akacak zaten. O kendiliğinden getirecek. Konuşulmayan karakterlerden. Hani Marvel'ın bazı karakterleri fazla popüler olduğu için sürekli konuşuluyor ama DC'nin bazı popüler karakterleri bizim ülkemizde sanırım o kadar popüler değil. Hani aslında bir noktada filmi de çıkmıştı ama yine de duymuyoruz. Şöyle bir şey de var. Yeşil Fener, hani bu arkadaş yüzüğü taktığında o yüzükle kendi kostüm yapabiliyor. Kaykay yapabiliyor. Filmden hatırlarsınız belki, filmin içinde bir sahne vardı. Eski filmin. Helikopteri böyle kaydırıyordu kaykayın içinden ve yavaşlatıyordu. Büyük bir sorunun önüne geçmiş oluyordu. Dizide bunu nasıl verecekler çok merak ediyorum. Çünkü hani bazı fragmanda tatsızlık veren detaylar vardı. Ama çizgi romanlar yine her zamanki gibi çok iyi. Her çizgi roman güzel değildir. Her karakterle ilgili her çizgi roman güzel değildir. Bazıları çok basite kaçar. Ama Green Lantern serisi iyiydi arkadaşlar. Şimdi bir bakalım. Kaç saat olmuş ve bu saatte biz kaç çizgi roman manga okumuşuz? 26 saat 30 dakika boyunca çizgi roman manga okumuşum ve bu 26 saat 30 dakika içerisinde 43 adet çizgi roman okumuşum. Yani manga ve çizgi roman toplamı 43 adet. Yani bir insan 26 saatte 43 adet çizgi roman okuyabiliyor toplamında. Bunu da böyle bir test etmiş olduk. Yani AI'ya sorsanız, yapay zekaya, hani bir insan 24 saatte kaç çizgi roman okur diye, bu video ona referans olacak bir video oldu. Bilmiyorum kim kullanır, niçin kullanır böyle bir şeyi ama yapmayacak mıydık? Yaptık tabii ki de. Bakalım 26 saat 30 dakikada kaç çizgi roman ve manga okunuyor? Ayırt edemedim şu anda. 43'ü görünce bir tık şaşırdım. 26 saat 30 dakikada 43 çizgi roman bence bayağı iyi. Manga ve çizgi roman yani bayağı iyi. Sadece hayatını böyle okumaya adamış, o kadar seven bir insanın yapacağı bir şeydi bu da. Gerçekten hani 24 saat maraton videoları ben çok gördüm YouTube'da ama hiçbiri bu şekilde yapmıyor. Hani normal sabahlıyor, o süre içinde uyuyor, yemek yiyor falan. Bunu da denemiş olduk. Bence çok iyi. Bence çok keyifli. Güzel oldu. Yani ne zaman başladığımı hatırlamıyorum.
O yüzden bunu hatırlamayacağımı da bildiğim için not almıştım. Toplamıştım böyle kaç saat, ne kadar oldu falan diye bileyim, unutmayayım. Unutursam buraya bakayım diye. Sıfır spoilerla ilerletmeye çalıştım, tamamlamaya çalıştım videoyu. Umarım bir faydası olmuştur. Bu tarz videolar da yeni çizgi roman, manga arayışında olan kişilere iyi geliyor biliyorum. Umarım sizin de işinize yaramıştır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakma cesaretini asla kaybetmeyin.